Tarife 2 orta boy patatesi soyarak başlıyorum. Patatesin sert ve koyu renkli noktalarını temizlemeye de özen gösterin. Yanlamasına 3'e kesip küp küp doğruyoruz. Patatesleri kızgın yağa atıp çıtırlaşana kadar kızartın. Kızaran patatesleri de fazla yağını bırakması için bir kağıt havlunun üzerine alın. Tarifi tavuk göğsü ile yapacağım. Bu kısımda dileyen kişiler but veya kırmızı et ile de yapabilir. 600 gram 2 parça tavuk göğsü kullanıyorum. Tavuk göğsünü ilk önce biraz inceltiyorum. Şeritler halinde doğrayıp patates büyüklüğünde tekrar doğruyorum. Kenara alıyorum. Sebze olarak da 2 yeşil biber, 1 kırmızı kapya biber, 1 soğan ve 1 diş sarımsak kullanacağım. Bu kısımda dilediğiniz şekilde ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Soğanı yerken ağza gelmesin, karışımın içinde karamelize olup biraz tatlılık vermesi için yemeklik doğruyorum. Sarımsağı da ezip ekliyorum. 2 yeşil biber, 1 kırmızı kapya biberi de küp küp doğruyorum. Biberlerin yerken ağza gelmesi ve iç harçta renk vermesi için bu şekilde doğramayı tercih ettim. Pişirme kısmına geldiğimizde tavaya biraz sıvı yağ ekleyip ısıtın. Tavanın ısısını bir parça tavuk atarak kontrol edebilirsiniz. Soğuk olursa tavuk suyunu salacağı için daha kuru olacaktır. Tava ısınınca tavukları ekleyip tavaya eşit şekilde yayın ve ilk tarafı mühürlenene kadar karıştırmayın. Bir tarafı renk aldıktan sonra diğer tarafını çevirip arka yüzünü de mühürlüyoruz. Sonrasında soğanları ekleyip bir tur çeviriyoruz. Yumuşayınca biberleri de ekleyip tekrar pişiriyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası ve dilediğiniz baharatları ekleyin. Ben tuz, karabiber, pul biber, kekik ve kimyon kullandım. Damak tadınıza göre revize edebilirsiniz. Salçanın kokusu hafif çıkana kadar birkaç dakikada bu şekilde soteliyoruz. Sonrasında ocağı kapatıp bir parça tereyağı ile kızarmış patatesleri ekleyip karıştırın ve iç harcı hazır hale getirin. Tereyağı karışımın sıcaklığı ile eriyecektir. İç harcı mutlaka soğumaya bırakın. Sıcak bir şekilde yufkaya koyarsanız yufka yırtılır ve dağılır. Bu tarif için 2 adet yufka yeterli olacaktır. Yufkaları üst üste koyup her bir yufkayı 3'e bölüyoruz. Orta kısmını biraz küçük tutuyorum. Yan kısımlara göre ortası biraz daha kalın oluyor çünkü. Bu şekilde 2 yufkadan 6 parça elde ediyorum. Birleştirmek için bir kasenin içine kopardığım yufkaları alıyorum. Ve soğuyan iç harçtan bir miktar ekleyerek kenarlarını içe doğru kapatıyorum. Ve bir fırın tepsisine ters çeviriyoruz. Bu şekilde hepsini hazırlıyoruz. Verdiğim ölçüler doğrultusunda bu tarif 6 porsiyonluk. İç harcı mutlaka tadın derim. Ben tadım yaptığım için bir porsiyon eksildi. O yüzden bugün 5 tane yapacağım. Yemeğin sosu için 1 yemek kaşığı tereyağını sos tavasına alıp eritin.
Eriyen tereyağına aynı oranda 1,5 yemek kaşığı un ekleyin. Un kokusu çıkana kadar rengini koyulaştırmadan kavurun. Un kokusu çıkınca tel çırpıcı ile 300 mililitre süt ekleyip sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamı yoğunlaşana kadar çırpma işlemini bırakmayın. Yoksa un topaklanır ve ipeksi olmaz. Kıvam alan sosa tuz ve karabiber ekleyerek ılımaya bırakın. Sosun kıvamını da göstereyim. Ne çok koyu, ne çok sıvı. Akışkan ama kaplayıcı bir kıvam ideal. Ilıyan sosu yufkaların üzerine birkaç kaşık alıp yayıyorum. Sonrasında rendelenmiş kaşar peyniri serperek 200 derecede fansız alt üst ayarda üzeri renk alana kadar tahmini 25 dakika pişiriyoruz. Fanla pişirirseniz yufka kuruyabilir. Alt üst ayar daha dengeli sonuç verecektir. Üzeri kızardıktan sonra çıkarın. Bir tabağa alarak servis edebilirsiniz. İçini dokusunu da göstererek bitiriyorum. Dışı hafif çıtır ama akmayan, beşamelli, dengeli bir yemek. Ev yemeğinin daha gösterişli bir hali diyebiliriz. Ayrıca onlarca profesyonel şef tabağını adım adım anlattığım eğitim içeriğime yorum kısmına sabitlediğim web sitemi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Siz de evinizde MasterChef'te gördüğünüz o gösterişli şef tabaklarını yapmak isterseniz mutlaka ziyaret edin derim. Hoşça kalın.